Bilgi Sayıcı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Serdar. Bugün size pek bilinmeyen ama öğrendiğinizde işinize çok yarayacak efsane bir yapay zeka uygulaması göstereceğim. Aslında bu uygulamayı birkaç ay sonra tanıtacaktım ancak benzer videomuzun çokça beğenilmesi ve olumlu geri dönüşleriniz üzerine biraz da teşekkür mahiyetinde bugün paylaşıyorum. Bir yapay zeka sitesi düşünün ki içerisinde birçok uygulamanın bir arada olduğu çok amaçlı, hızlı, pratik ve evet ücretsiz bir uygulama olsun arkadaşlar. Bu muazzam uygulamanın ismi Cert AI. Seart Al diye yazılıyor. Ülkemizde pek bilinmese de yabancı içerik üreticilerin favori uygulamasıdır. Fazla uzatmadan siteye girelim ve içerisinde ne tür uygulamalar olduğu, nasıl kullanılacağı gibi konuları kısaca anlatalım. Uygulama linkini hem açıklamalar hem de bu videomuzun yorumlarında bulabilirsiniz. Öncelikle Google'a giriyoruz ve Seart Al yazıyoruz. En başta çıkan uygulamaya tıklıyoruz. Uygulama diğer resim oluşturma uygulamaları gibi şu an için İngilizce ve diğer yabancı dilleri kapsıyor. Leonardo gibi uygulamaları kullanmış olan arkadaşlar için fazla sorun olmayacaktır. Burada başkaları tarafından yapılmış olan muazzam resimleri ve eserleri görüyorsunuz. Bazılarının sansürlü olma sebebi tahmin edeceğiniz gibi +18 içerikler olarak tasarlanmış olmasıdır. Unutmadan söyleyelim, uygulama isterseniz NSF ve fantazi içerikler ve modeller oluşturmanıza da müsaade ediyor. Bu yapılmış olan resimler gördüğünüz gibi kategorilere ayrılmış arkadaşlar. Mesela gerçekçi kategorisine girerseniz gerçekçi portrelere ulaşırsınız. Onun dışında anime, fotoğrafçılık, duvar kağıtları, manzara gibi birçok kategori vardır ve istediğinizi seçerek fikir alabilirsiniz. Diğer önemli ayrıntılara gelecek olursak gördüğünüz gibi burada Shift al, yani Türkçesi hızlı yapay zeka yazıyor. Video başlığından okuduğunuz gibi buraya girdiğinizde birçok uygulamayı bir arada göreceksiniz ve kurulum gerektirmiyor. Yani direkt kullanabilirsiniz. Birazdan buraya tekrar gelerek inceleyeceğiz. Öncelikle programa girdiğinizde ilk önce buradan login diyerek giriş yapmanız gerekiyor. Birçok giriş yöntemi var şahsen ben. Gmail ile giriş yapmanızı tavsiye ederim. Nedenini birazdan anlatacağım. İlk girişte gördüğünüz gibi 150 kredi veriyor ve ayrıyeten 1000 kadar da özel kredi veriyor arkadaşlar. Bu siteyi hem ücretsiz hem de premium olarak kullanabilirsiniz. Ben aylardır ücretsiz olarak kullanıyor ve birçok işimi sorunsuz hallediyorum. Programın en güzel yanlarından birisi de bu verdiği kredilerin her gün yenileniyor olmasıdır. Uygulamanın içeriğini kısaca anlatmış olduk. Bu çok amaçlı, çok detaylı bir site olduğu için sizlere en anlaşılabilir şekilde fazla uzatmadan anlatmaya çalışıyorum. Şimdi merakla beklediğiniz muazzam özelliklere gelelim. Az önce burayı anlatırken tekrar geleceğimizi söylemiştim. Ben tarayıcımda İngilizce, Türkçe otomatik çeviri eklentisi kullanıyorum. Sizlere de mutlaka tavsiye ederim. Arkadaşlar tekrardan hızlı yapay zeka menüsüne tıklıyoruz. Kullanabileceğiniz birçok yapay zeka uygulaması var. Zamanla yenilerini ekliyorlar. Baştaki kötü bir resminiz varsa onu makyajlı ve düzeltilmiş olarak yeniden yapıyor. İkincisi Deepface, yani yüzünüzü istediğiniz başka bir yüz ile değiştirebilen eklenti. Üçüncüsü resminizi farklı mekanlarda çekilmiş gibi yapabileceğiniz eklenti. Yani sadece yüzünüz olan bir resmi buraya yükleyip bambaşka yerlerde çekilmiş gibi çoğaltabiliyorsunuz. Bir nevi karakter tasarım gibi düşünün. Ve bunlar da eski bir resminizi HD yapabileceğiniz, orijinal resminizi anime ve farklı karakterlere dönüştüren, elinizle çizdiğiniz çizgilerden oluşan bir çizimi gerçeğe dönüştüren, herhangi bir resminizin arka planını kaldırabilen, yani kısaca işinize yarayabilecek muazzam eklentiler. Umarım sıkılmadan izliyorsunuzdur. Şimdi sizleri daha çok şaşırtacak diğer özelliklere geçelim. İddia ediyorum daha iyisi yapılana kadar en çok kullandığınız sitelerden birisi olacaktır. Uygulama başlangıçta Text to Image, metinden resim oluşturma uygulaması olarak çıkarılmıştı. Sonra kısa video ve animasyonlar yapılabilen, küçük bir resmi yapay zeka ile doldurarak büyüten, yüz değişimi gibi daha nice sayamayacağım özellikleri de ekledi. Daha iyi anlamanız için birlikte bir resim oluşturacağız. O resmi hareketli bir videoya dönüştüreceğiz son olarak. Birlikte bir yüz değiştirme yapacağız.
Aslında sitenin bütün özelliklerini nasıl kullanıldıklarını tek tek tüm detaylarıyla anlatmak isterim ama o zaman bu videomuz hem gereğinden fazla uzar hem de tek bir videoda o kadar çok konu sığdırdığım için ister istemez kafanızın karışmasına sebep olacaktır. Yine de bu video hoşunuza giderek hak ettiği değeri görürse biz de üzerimize düşeni yaparak ikinci videosunu mutlaka yayınlarız. En önemli kısma geldik buraya gelerek, oluştur diyoruz. Burası sizin stüdyonuz arkadaşlar. Uygulamada en çok vakit geçireceğiniz yer burası olduğu için dikkatle dinlemenizi rica ederek devam ediyorum. Burada benim önceden yapmış olduğum resimleri görüyorsunuz. Bilmeyen arkadaşlara hatırlatayım ki ben hem yazılımcı hem de yapay zeka araçları geliştirme uzmanıyım. Bir önceki videomda anlattığım gibi buradan istemlerinizi yazıyorsunuz. Aklınıza gelen her şeyi tasarlayabilirsiniz ama bilmeniz gereken istediğiniz istemlerin net ve detaylı olmasıdır. Bu kez sevimli ve güzel bir Japon kızı dedikten sonra istemimi detaylandırıyorum. Önce karakter özelliklerini yazıyorum. Japon kıyafeti giymiş olsun, siyah ve uzun saçlar, ustaca yapılmış makyaj, hafif belirgin çilleri var ve gözleri yeşil, üstünde geleneksel Japon kıyafeti var. Ayrıca beyaz tenli fit ve çekici bir vücut. Elinde geleneksel katana kılıcıyla kameraya poz veriyor. Arka planda sıralı dağlar var. Güneşli ve sisli bir gün. Ayrıca hafiften rüzgar esiyor. Ben şimdilik uzatmamak adına bu kadar yazıyorum ama siz mantıksız olmayacak şekilde istediğiniz gibi detaylandırmaya devam edebilirsiniz. Yapacağınız eserin model olması şart değil. Araba, manzara, doğa, herhangi bir hayvan, hatta fantastik bir resim bile olabilir. İstemlerimizi yazdık, şimdi önemli ayarları yapalım. Buradan yapacağınız ayarlar çok önemlidir. Genel ayarlara geliyoruz buradan. İlk yapacağımız ayar, istediğimiz resime uygun bir model seçmektir. Şahsen ben, kadın veya erkek, herhangi bir model tasarlayanlar için LoRa modellerinin seçilmesini şiddetle tavsiye ederim. Resmimiz bittiğinde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ben her zaman Epic Realism seçeneği ve LoRa modelleri seçerim. Elbette isteyenler modelsiz resimler de üretebilir. Buradan anahtar dedikten sonra isteminize en yakın modeli seçmelisiniz. Ben sizlere Epic Realism veya Ultra Realistic modellerinden birini seçmenizi tavsiye ederim. Anime veya fantastik resim oluşturacak olanlar buradan diğer görselleri seçebilirler. Biz devam edelim. Epic Realism'i seçtikten sonra istemlerime uygun LoRa modelini seçmem gerekiyor. Yine Epic Real Life seçiyorum. Buradan artı simgesine tıklayarak bu kez detaylarla ilgili bir model daha seçeceğim. Daha gerçekçi yüz, daha güzel vücut ve daha kaliteli ışıklandırma için detay modelini seçtim. Eğer isterseniz birkaç farklı model daha seçebilirsiniz. Bu tamamen sizin hayal dünyanıza kalmış, benim için yeterli. Burada mod yazan kısımdan autoyu seçiyoruz ve temel ayarlara geçiyoruz. Stüdyoyu ilk açtığınızda görüntü miktarı 2 adet yazacaktır burada. Onu 4 yapıyoruz ki her eser oluşturduğumuzda 4 adet resim versin. Görüntü modumuzu gerçekçi olmasını istediğimiz için Ultra HD olarak seçiyoruz. Bu biraz fazla kredi tüketse de gerekli bir işlemdir. Görüntü boyutuna gelecek olursak genelde arkadaşlarımız 9'a 16 seçeneğini seçerler, biz de onu seçelim. Önemli diğer kısımsa yapılandırma ayarlarıdır. Burada olumsuz istem kısmını muhakkak doldurmalısınız arkadaşlar. Bir kadın model yaratacağımız için bir resimde ne görmek istemiyorsak yazmamız gerekiyor. Kısaca olumsuzlukları yazıyorum. Kalitesiz resim, düşük çözünürlük, kötü anatomi, çirkin yüz, kötü eller, fazladan vücut uzvu, fazladan parmaklar, eğri ve şekilsiz parmaklar, karanlık resim gibi arttırarak yazabilirsiniz. Ve burada VI seçeneği var, yani renk ayarları. İsteyenler burayı otomatik yapabilir veya hiç ellemeyebilir. Bizim için en önemli ayarlardan biri örnekleme yöntemindeki seçeneklerdir. Ben model tasarlarken genelde DPMSD seçeneğini kullanırım. Size de tavsiye ederim. Buradaki CFC ayarı yapacağınız resimlerin istemlerinizle uyumu içindir. Burayı biraz arttırın ki istediğiniz kelimelere en yakın sonucu alabilelim. Tohum yazan yer şu an için önemli değildir. Merak edenler için bir resim yapmaya başladığınızda o resmi tekrar koyarak farklı anlar yakalamak içindir. Son kısım tamamen sizin zevkinize göredir. Lükse tıklayarak ultra kaliteyi açabilirsiniz. Karakter onarımını ise bir resim yapıp sorunlu bulursanız tekrar yaparken buraları açarsanız o sorun ortadan kalkacaktır. Ayarlarımız bu kadar arkadaşlar. Biraz karışık gelebilir. Burayı birkaç kez dinleyerek resimler yapmaya başladığınızda İnanın hiç zor gelmeyecektir. Onaylıyoruz ve ne çıkacağını heyecanla bekliyoruz.
onu beklerken söylemem gerekir ki sizler şu an sadece yeni bir site öğrenmiş olmakla kalmıyor. Aynı zamanda prompt oluşturma ve prompt yazarak eserler üretme eğitimi de almış oluyorsunuz arkadaşlar. Ve bu eğitimler için hiçbir ücret istemiyoruz. Sadece bizlere ücretsiz takip ederek abone olmanızı ve büyük emekler vererek anlattığımız içeriğimizi beğendiyseniz bunu like tuşuna basarak göstermenizi rica ediyoruz. Elbette beğenmeyen dostlar da olacaktır. Onların da canı sağ olsun. Bu arada resmimiz oluştu. Gerçekten muazzam bir eser oldu. Uygulamadaki son birkaç efsane özelliği de gösterip artık yavaştan müsaade isteyelim. Bu kez sol taraftaki menülere bakın arkadaşlar. Baştaki iki seçenek biraz daha uzmanlaşmış arkadaşlar içindir. GIF yani canlandırma, yaptığınız resimleri veya buraya yükleyeceğiniz resimleri hareketlendiren seçenektir. Genleşme seçeneği ise küçük veya yarım bir resmi büyütebileceğiniz, kenarlarını yapay zeka ile doldurabileceğiniz harika bir seçenektir. Lüks seçeneği, resimlerinizdeki kaliteyi HD olarak arttıran alternatif seçenektir. Karakter onarımı, burada olan modelleri veya eğittiğiniz bir modelin üzerinde farklı değişiklikler yapabileceğiniz düzeltme seçeneğidir. Betimleme seçeneğine gelirsek, bu biraz daha animasyon oluşturan arkadaşlarımız içindir. Ön izleme seçeneği, bu uygulamalarda uzmanlaşmış arkadaşların işine yarayabilir. Diyelim ki yapacağınız resim bir insan modeli ise ona istediğiniz duruş veya pozisyonu verebileceğiniz ya da bir çizim veya logo tasarımı yapıyorsanız onları farklı şekillerde üretebileceğiniz, üretmeden önce nasıl görüneceğini seçebileceğiniz harika bir seçenektir. İstem Stüdyosu. Arkadaşlar, prompt yazma konusunda sıkıntılarınız varsa bu seçenekten ilham alabilirsiniz. Burada örnek promptlar yazmış ayrıca. Seçenekleri nasıl ayarlayacağınıza dair küçük ipuçları göstermiş. Buraya kadar zahmet ederek izleyen dostlar için iki önemli seçeneği bonus olarak göstereceğim. Birinci bonus, az önceki gösterdiğim şekilde eserler yapmak size karışık veya zor geliyorsa buradan kolay mod seçeneğini seçin. İstem ve olumsuz istemlerinizi basit şekilde yazın. Daha sonra isterseniz model seçin ve oluştur deyin, bu kadar. İkinci bonusa gelirsek, Deepface yüz değiştirme özelliği. Bu uygulamanın belki en güzel seçeneklerinden biridir. Stüdyoda gösterdiğim Deepface, resimlerdeki yüzleri değiştirmek içindi şimdi. Videolardaki yüzleri değiştirebileceğiniz özelliği gösterelim. Son kez ana sayfaya geliyoruz ve en baştaki kısma bakıyoruz. Deepface özelliği yoksa kenarındaki oklardan onu bulana kadar tıklıyoruz. O kadar pratik ve güzel bir eklenti ki siz de çok beğeneceksiniz. Buraya önceden konmuş olan videolardan seçebilirsiniz veya özel şablona tıklayarak kendiniz de video yükleyebilirsiniz. Yükledikten sonra sağ tarafta bir yüz seçin yazan seçeneğe tıklayın ve yapmak istediğiniz resimi veya videoyu yükleyin. Yüklendikten sonra onu buraya koyun. Soldaki yüzünü değiştirmek istediğiniz video, sağdaki ise yapmak istediğiniz yüzdür. Ardından oluştur deyin ve duruma göre indirin veya paylaşın, bu kadar. Bazı basit farklı seçenekler de var ancak videomuzu fazla uzatmayalım ve burada ayrılalım. Benzer siteler ve yenilikleri devamlı olarak inceleyerek paylaşacağız ve sizler için özellikle ücretsiz olanları seçeceğiz. Bunları seçerken gerçekten işe yarayan, faydalı yapay zeka uygulaması olmasına dikkat ediyoruz. Takipte kalın ve lütfen beğenmeyi de unutmayınız. İzleyen herkese sonsuz teşekkürler. Diğer videomuzda görüşmek üzere.